Bazı insanlar yaşadıkları çağın çok ötesine seslenir. Onlar öldüklerinde yalnızca bir insan hayata veda etmez. Bir fikir, bir inanç ve bir hafıza doğar. Anadolu'nun dağlarında yüzyıllardır yankılanan bir saz sesi vardır. Bu ses, Pir Sultan Abdal'ın sesidir. Aradan yaklaşık 500 yıl geçti. İmparatorluklar yıkıldı. Sınırlar değişti. Nesiller birbirini takip etti. Fakat onun deyişleri hala söyleniyor. Peki kimdi Pir Sultan Abdal? Gerçekten nasıl yaşadı? Neden idam edildiği anlatılıyor? Ve hayatının hangi bölümleri tarihi belgelerle doğrulanabiliyor? Hangileri halk hafızasında yaşayan rivayetlere dayanıyor? Bu soruların cevabını bulabilmek için 16. yüzyıl Anadolu'suna gitmemiz gerekiyor. O yıllarda Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi. Ancak doğuda yükselen Safevi Devleti ile yaşanan siyasi ve askeri rekabet Anadolu'yu derinden etkiliyordu. Bu mücadele yalnızca iki hükümdarın savaşı değildi. Anadolu'daki birçok Türkmen topluluğu, mezhep farklılıkları ve siyasi çekişmelerin tam ortasında kalmıştı. Bazı bölgelerde isyanlar yaşanıyor, devlet güvenliği sağlamak için sert tedbirler alıyordu. İşte Pir Sultan Abdal böyle bir dönemde yaşadı. Araştırmacıların büyük bölümü onun bugünkü Sivas'ın Banaz köyünde yaşadığını kabul eder. Ancak doğum tarihi kesin değildir. Hayatına ilişkin bilgilerin önemli bir kısmı yazılı belgelerden değil, yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü gelenekten gelmektedir. Bu yüzden tarihçiler, Pir Sultan Abdal'ın hayatını incelerken doğrulanabilen bilgiler ile halk anlatılarını birbirinden ayırmaya büyük önem verir. Kesin olarak bildiğimiz gerçek ise şudur: Pir Sultan Abdal, Anadolu'nun en etkili halk ozanlarından biridir. Deyişlerinde adalet vardır, insan sevgisi vardır, Ehl-i Beyt sevgisi vardır ve zulme karşı susmayan bir vicdan vardır. Onun sözleri yalnızca saz eşliğinde söylenen şiirler değildi. Köy meydanlarında yankılandı, cemlerde okundu, halkın hafızasında yaşamaya başladı. Belki de bu yüzden aradan 5 asır geçmesine rağmen adı unutulmadı. Ancak halk arasında büyüyen bu saygı zamanla yalnızca köylülerin dikkatini çekmedi. Devletin yöneticileri de bu ismi duymaya başlamıştı. Ve tam da bu noktada Pir Sultan Abdal'ın hayatı geri dönülmez bir yola girecekti. Siyasi atmosfer her geçen gün daha da sertleşiyordu. Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki mücadele yalnızca sınır boylarında yaşanmıyordu. Anadolu'nun Alevi köylerine kadar uzanıyordu. Devlet, özellikle Safevilerle bağlantılı olabileceğinden şüphelendiği Alevi kişi ve toplulukları dikkatle takip ediyordu. Bu nedenle halk üzerinde büyük etkisi bulunan ozanlar ve Alevi önderler de yöneticilerin dikkatini çekiyordu. İşte Pir Sultan Abdal'ın adı da bu yıllarda daha fazla duyulmaya başladı. Onun hakkında anlatılan en güçlü rivayetlerden biri Hızır Paşa ile ilgilidir. Alevi Bektaşi geleneğinde Hızır Paşa'nın bir dönem Pir Sultan'ın çevresinde bulunduğu, daha sonra devlet hizmetinde yükselerek Sivas valisi olduğu anlatılır. Rivayetlere göre kendisinden sözlerini geri alması, bağlılığını değiştirmesi ve devlet otoritesine boyun eğmesi beklendi. Ancak o geri adım atmadı. Söylediği Alevi deyişlerin arkasında durdu. İnandığı Alevi değerlerinden vazgeçmedi. İşte yüzyıllardır anlatılan hikayenin en güçlü yönü de budur. Bir insanın canı pahasına bile olsa vicdanından vazgeçmemesi. Araştırmacıların büyük bölümü Pir Sultan Abdal'ın 16. yüzyılın sonlarında idam edildiğini kabul etmektedir. Ancak infazın tarihi, yeri ve ayrıntıları konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kesin olan bir şey varsa, o da ölümünün onun hikayesini sona erdirmediğidir. Tam tersine, asıl hikaye tam o gün başladı. Çünkü dar ağacında sona erdiği düşünülen bir ömür, Anadolu'nun ortak hafızasında ölümsüz bir mirasa dönüşecekti. Pir Sultan Abdal'ın ardından geçen yıllarda Osmanlı Devleti değişti. Padişahlar değişti. Savaşlar sona erdi. Yeni savaşlar başladı.
Fakat onun Alevi deyişleri unutulmadı. Bunun en önemli nedeni, Pir Sultan'ın yalnızca yaşadığı döneme değil, insanın vicdanına seslenmesiydi. Adalet, doğruluk, insan sevgisi ve haksızlığa karşı susmamak. İşte bu değerler onun sözlerini yüzyıllar boyunca yaşattı. Alevi Bektaşi geleneğinde Pir Sultan Abdal, yalnızca büyük bir halk ozanı olarak değil, aynı zamanda inancından ve hak bildiği yoldan vazgeçmeyen bir yol eri olarak kabul edilir. Bu nedenle cemlerde okunan birçok deyişte onun adı saygıyla anılır. Ancak tarihçiler önemli bir noktaya dikkat çeker. Bugün Pir Sultan Abdal hakkında anlatılan her olay, aynı derecede tarihi belgeyle doğrulanabilmiş değildir. Hayatının birçok ayrıntısı, sözlü gelenek sayesinde günümüze ulaşmıştır. Fakat bu durum, onun Anadolu kültüründeki yerini değiştirmez. Çünkü halk hafızası, bazen resmi kayıtlardan daha uzun ömürlü olabilir. Bugün Sivas'ın Banaz köyü, Pir Sultan'ın adıyla anılmaya devam etmektedir. Her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanlar bir araya gelir. Bağlamalar çalınır, deyişler söylenir ve 500 yıl önce yükselen o ses yeniden hayat bulur. Belki de Pir Sultan Abdal'ın en büyük başarısı buydu. Bir kitap yazmamıştı, bir saray kurmamıştı, bir ordu yönetmemişti ama gönüllerde yer edinmişti. İşte bu yüzden aradan geçen asırlara rağmen onun adı hala yaşamaktadır. Tarih bize bazen hükümdarları anlatır, bazen savaşları, bazen de sessiz gibi görünen insanların yüzyıllar boyunca süren etkisini. Pir Sultan Abdal da bu isimlerden biridir. Onun hayatı yalnızca bir halk ozanının hikayesi değildir. Aynı zamanda 16. yüzyıl Anadolu'sunun toplumsal yapısını, siyasi gerilimlerini ve halkın dünyasını anlamak için önemli bir penceredir. Bu nedenle onu anlamak, sadece bir kişiyi tanımak değil, bir dönemin ruhunu anlamaya çalışmaktır. Belki de bu belgeselin sonunda geriye kalan en önemli soru şudur: bir insanı gerçekten ölümsüz yapan nedir? Makamı mı? Serveti mi? Yoksa ardında bıraktığı sözler mi? Pir Sultan Abdal'ın üzerinden yaklaşık 500 yıl geçti. Ama onun sazından yükseldiğine inanılan ses, bugün hala Anadolu'nun dağlarında, cem meydanlarında ve insanların hafızasında yaşamaya devam ediyor. Ve belki de bu yüzden bazı insanlar hayattan ayrılır. Ama sesleri hiçbir zaman susmaz.